Merhabalar, transistörden işlemciye serimizin ikinci videosunda AND kapısını işleyeceğiz. Bir önceki videomuzda buffer ve inverter kapılarını işlemiştik. Onların lojik gösterimlerini göstermeyi unutmuşum o videoda. Buffer, lojik dizaynda bu şekilde kullanılır. Sembolü budur. Inverter'ın da budur. Buffer, girdiği olduğu gibi çıktıya verir. Inverter ise tersleyerek verir. Input neyse, output onun tam tersi olur. Şimdi AND kapısıyla devam edelim. AND kapısının çalışma prensibinde bataryanın pozitif terminalinden gelen 5 volt, buradan gelen akım 470 ohm direncin ve ledin üzerinden geçtikten sonra bu iki tane transistör pasif olduğu için buradan geçecek bir yol bulamaz. Yani 0-0 durumunda ledimiz yanmayacağından output'ta 0 olur. Biz bu butonlardan herhangi bir tanesine bastığımızda mesela B'ye basalım. Akım buradan geçemeyeceği için B'nin açık olmasının hiçbir anlamı yok. Veya A'ya bastığımızda akım A'nın buradaki transistörün üzerinden geçse bile B'den geçemeyeceği için devre tamamlanmadığından dolayı ledimiz yine sönük kalıyor. Tek bir tane output'un 1 olma durumu var. İki butona birden bastığımızda devre iki transistörde aktif duruma geçeceğinden devre tamamlanıp ledimiz yanar ve 1-1 olma durumunda sonucumuz da 1 olur. Bu devreyi ben breadboard üzerinde de kurdum. Bunu yine adaptörümüzle besleyelim. Yine burada iki tane transistörümüz var. Burası pozitif terminal. Pozitif terminalin üzerinden geçiyor. 470 ohm direncin üzerinden, ledin üzerinden geçiyor. Ve sonrasında iki tane transistöre seri olarak bağlanıyor. Bu iki tane transistörün de aktif olması lazım ki bu devre tamamlanıp ledi yakabilsin. Biz bu durum sadece iki butona da bastığımızda base tetiklendiği durumda ledimiz yanıyor. Herhangi bir tanesini ayrı ayrı bastığımda ledimiz yanmıyor. İkisine de aynı anda basmamız gerekiyor. Şimdi bu devre bu şekilde. Bunun lojik gösterimi de budur. Sembolü budur. Buradaki problem şu. Biz bu devreyi kurduk çok güzel. Peki biz bu AND kapılarını zincirleme olarak ard arda bağlamak istersek çıktıyı nereden alacağız? Output'u nereden alacağız? Emitter'den mi alacağız derseniz emitter'den bu çıktıyı alamıyoruz. Çünkü emitterdeki voltaj buradaki base akımına, buraya bağladığımız yüke göre değişiyor. Dediğim gibi yük her zaman kolektör tarafına bağlanır. Eğer çıktıyı emitter'den alırsak yani bu output'umuz bizim emitter olursa birkaç kere ard arda AND kapısını bağladığımız durumda buradaki voltaj kademeli olarak düşer. Bu düşüş de bizim logic 1 seviyesini görmemizi engeller. Bu sebepten dolayı bizim bu çıktıyı kolektör tarafından almamız lazım. Kolektör tarafından aldığımızda ne oluyor diye bir bakalım. LED'i ortadan kaldırdık ve buradaki output çıktığımızı transistörün kolektör bacağından aldık. Şimdi burada inverter devresi var. Bunu şimdilik kapatıyorum. Buradaki olayı anlayabilmemiz için. Bu durumda ne oldu? Biz hiçbir butona basmadığımız durumda buradaki çıktı sürekli olarak 5 volt olacak. Niye? Çünkü akım buradan akacak bir yol bulamıyor ve akımın tamamı buraya geçiyor. Ama biz bu iki butona aynı anda bastığımızda buradan gelen tüm akım ground'a bu devreyi tamamlayıp ground'a bağlanıyor. Buradaki sıkıntı da şu. Biz AND'de normalde iki butona bastığımızda da 1 olmasını isterken buradaki çıktının biz burada iki butona bastığımızda buradaki çıktı 0 oluyor. Yani biz bir NAND kapısı elde etmiş oluyoruz. NAND kapısının gösterimi de budur. AND kapısının sonuna bir tane yuvarlak koyuyorlar. 1 olduğu durumda 0 oluyor. Peki biz bu devreden nasıl bir AND kapısı elde edebiliriz? Geçen videoda işlediğimiz inverter vardı. Inverter kapısı. Biz bu devrenin sonuna zincirleme olarak bir tane inverter devresi bağlarsak bu durumu tersleyebiliriz ve istediğimiz AND kapısını kurarız. Normalde biz hiçbir butona basmadığımızda burası 5 volt olarak buraya kadar geliyor. Buradan gelen akım buradaki transistörü aktif duruma geçiriyor ve buradaki transistör biz hiçbir şey yapmadığımızda sürekli olarak böyle. Yani pozitif terminalden gelen akım devamlı olarak ground'a bağlanıyor ve buradaki led yanmıyor. Ama biz bu iki butona aynı anda bastığımız durumda artık buradan gelen akım
buradaki direncin üzerinden geçmeyi tercih etmeyeceğinden dolayı direkt ground'a bağlanıyor. Ve buradaki transistör pasif duruma geçiyor. Buradaki transistör pasif duruma geçince buradan 5 volttan gelen akım direkt olarak LED'in üzerine akıyor. Ve LED'imiz yanmış oluyor. Yani biz bu NAND kapısını terslemiş oluyoruz inverter'la. Devrenin bu kısmı inverter, bu kısmı NAND. Bunun tamamı ise bir AND kapısı oluyor. Yine bu devreyi ben breadboard üzerinde kurdum. Anlatalım. Bataryamızın 5 voltunu kolektöre bağlıyoruz. 470 ohmluk bir dirençle. Ve diğer transistörü de buna seri olarak bağlıyoruz. Burada bir NAND kapısı oluşuyor. Bunun çıktısını da buradan alıyoruz. Biz normalde hiçbir butona basmadığımız durumda akım buradan akacak bir yol bulamayacağından dolayı direkt olarak diğer transistörün base'ine akıyor. Diğer transistörün base'ine akınca da buradan gelen akım bu transistörün üzerinden geçip ground'a bağlanıyor ve bu LED'e hiçbir elektrik gitmiyor. Ama biz bu iki butona aynı anda bastığımız durumda artık buradan gelen akım bu transistörlerin üzerinden geçebileceğinden dolayı buradaki transistörün base bacağını tetiklemiyor. Buradaki transistörün base bacağı tetiklenmeyince buradan gelen akım artık transistör üzerinden akamayacağından dolayı LED'imizin üzerinden akıyor. Ve biz bir NAND, bir adet de inverter devresi kullanarak bir tane AND kapısı elde etmiş oluyoruz. İşlemcilerin içerisinde de bu mantık tamamen bu şekilde çalışır. NAND evrensel bir kapıdır. NOR da evrensel bir kapıdır. Bunu bir dahaki videolarda işleyeceğiz. Tüm AND, XOR, XNOR devreleri NAND ve NOR kapıları kullanarak tasarlanır işlemcilerde. Çünkü transistör maliyetini azaltır, daha az transistör kullanılarak yapılır falan filan. Peki çok güzel, biz AND kapısını bu şekilde kurduk. Bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Geçen videoda belirtmiştim. Bu base kapılarının boşta kalmaması için her birini 10K'lık bir dirençle ground'a çekmeyi unutmayın. Ben devre çok kalabalık olmasın diye bunları çizmedim ama bu iş profesyonel olarak bu şekilde yapılmalı. 10K'lık bir dirençle bunları ground'a çekiyoruz. Peki biz bu AND kapısını tasarladık. 3 tane AND kapısını mesela zincirleme olarak birbirine bağlamak istersek ne yapacağız? Şöyle göstereyim. Buna Cascaded Logic Gates olarak geçer. Birbirine zincirleme olarak bağlanmış 3 tane AND kapısı. Bunun da doğruluk tablosu bu. Şimdi bu devreyi kuracağız. Zincirleme logic kapılarda bu AND kapısının 2 tane girişi bir önceki gösterdiğim devrede buna denk geliyor. Bu A ve B girişleri. Buradaki output ise bu AND kapısının output'u bu devredeki bu LED'i bağladığımız düğüme denk geliyor. Bu LED'in artı kısmına giren düğüm bunun out kısmı. Diğer hepsi için de aynısı geçerli. 3 tane var. Bu devreden elimizde şu an 3 tane var. Çıkışı da birazdan kuracağımız devrede bir tane LED'e bağlayarak çıkışı gözlemleyeceğiz. Burada bunun bir doğruluk tablosu var. Sadece bütün inputların 1 olduğu durumda output'un 1 olmasını istiyoruz. Ben bu AND kapılarını daha demin gösterdiğim buradaki AND kapısına daha küçük breadboard'lara kurdum. Bu şekilde. Bu iki uç, burası 5 volt girişi için, burası GND girişi için. Bunlar A ve B kapıları inputlar. Bu da output'u. Tabii bundan ben 3 tane yaptım. Hepsi için aynı şey geçerli. Birazdan bu 3 tanesini birbirine zincirleme bağlayacağım. Ve sonrasında alttaki doğruluk tablosunu izleyeceğiz. Butonlar için de böyle bir tasarım yaptım. 3 tane buton bize A, B ve C harflerini ifade edecek. Buradaki output da LED'i ifade edecek. Buradan aldığımız sinyallere göre LED'imizin yanıp yanmadığını kontrol edeceğiz. Evet, devrenin tamamını breadboard üzerinde kurdum. Bayağı zor bir süreç oldu benim için. Her bir breadboard'un üzerindeki devre bir tane AND kapısını ifade ediyor. İki AND kapısı burada. Sonuncu AND kapısı da burada. Çıktısını buraya verdik. Bu üç butonda A, B ve C girişlerini ifade ediyor. Şimdi bu doğruluk tablosundan gözlemleyelim. 0, 0, 0 olduğu durumda 0 olması lazım. Eğer herhangi iki tanesine ve herhangi bir tanesine bastığımız durumlarda çıktı hep 0. Şöyle göstereyim.
göstermesini istiyorum. Tek durumun 1 olduğu zaman 1, 1 ve 1 durum. Çünkü hepsi 1 olunca 1 birden burası 1, 1 birden burası 1. Zaten end kapısının anlamı 1 1 olduğu durumda çıktının 1 olmasıydı. Üçünü aynı anda basmaya çalışacağım. Evet, bir durumunu gördüm. Devrenin bu kalabalıklığı da insanların neden entegre kullandığını açıklıyor. Entegre videosunu tüm bu kapılar bittikten sonra en son yayınlamayı düşünüyorum. End entegresi, OR entegresi, XOR entegresi falan nasıl kullanılır. En son onları göstereceğim. Tabi bu seri devam edecek. İnşallah işlemciye kadar devam eder. Bir dahaki videoda OR ve NOR kapılarını göreceğiz yine transistörlerle. Herkese bol şans diliyorum.